Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Biliyorsunuz ki Global yüksek ihtimalle artık Global'e 4. sezon bu hafta gelecektir. Öyle bir tahmin var. Zaten şeyler de e, artık şartlar da bitmek üzere. Bundan sonra yeni gelecek 4. sezon kahramanlarla sizlerle beraber olacak Global'de. Bundan öncesinde tekrardan bir hatırlatma videosu çekelim. Son bir güncel bir video çekelim. Almak istediğiniz kahramanları ona göre seçim yapabilirsiniz. Başta biliyorsunuz ki mızraklarda bir kahramana çok büyük ihtiyaç olduğu için Kiros gelmişti. Kiros hem kritiğiyle hem de yaptığı yüksek hasarlarla biliniyordu. 8 vs 1 videoları vardı yani. Kiros bu bölümde nerflendi. Beta'da daha globale gelmeden gücü, kudreti, takati düşürüldü. Zaten bu oyunda iki tane manyak kahraman var. Bir tanesi Lu Bu'ydu, bir tanesi Kiros'tu. Lu Bu da tabii ki çok orantısız şekilde gelip oyunun bazı düzenleriyle oynadı. Bununla beraber Kiros da bu şekilde gelmişti fakat nerflendi. Yani gücü kudreti düşürüldü. Ee, Arkadaşlar Kiros mızraklarda şu an gelmiş yine de en iyisidir. Çünkü karşı saldırı oranları yüksek ve kritiği var. Ekstra savunması var. Kiros, Boudica, Mansa Musa ile beraber güzel bir mızraklı kompo oluşturabilirsiniz. Elinizde Boudica'nız ve özellikle bir de Mansa Musa'nız varsa gayet güzel şekilde bir kompo oluşturabilirsiniz. Burada imza becerilerine bakacak olursak yani gelmiş neredeyse en güzel özelleştirilebilir imza becerilerinden bir tanesi Kiros'ta mevcut. Kehanetli çocuk. Özelleştirilebilir beceriler şöyledir, özelleştirilebilir. Kahramanla gelir. Yani o kahramana özel olarak getirilir. 4. sezonda gelmiş kahramanlarında çoğunluğunda böyle özel beceriler vardır. Kehanetli çocuk da diyor ki normal bir saldırıdan isabet aldığında çoğu zaman alıyor. %30 ihtimalle anında karşı saldırı yaparak saldırgana kudret hasar verir. Hasar oranı 20,20, kudret bonusu en fazla saniyede bir kez tetiklenir ve bu beceri 4. tetiklenişinde diyor kritik vuruş garantilenir. Yani 4 kere bunu tetiklerse kritik vuruş garantisi var. Bu arada birliklerin aldığı kritik hasarı 3 saniyeliğine %7,07 azalır diyor. Fakat bunu tabii ki yükselttiğiniz zaman ve maksimum kademeye getirdiğiniz zaman kudret hasarı %135. Buna şu şekilde bakın. Her ihtimalde de gerçekleşebilir. Sonuçta bir %30 becerisi. E, Aldığı hasar da burada göz birlikten aldığı kritik hasar da 3 saniye %35. Yani Lu Bu'ya karşı özellikle getirilmiş bir mızraklı onun kritik hasarını da düşürecektir. Kiros'umuz arkadaşlar kehanet çocuk zorlu misillemeyle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten zorlu misillerde de gördüğünüz gibi normal saldırıdan isabet aldığında %20 ihtimalle karşı saldırı yapar ve saldırgana kudret hasar verir. Bunu da fulllediğimiz takdirde yani hem 40 seviye getirdiğimiz hem de 5. yıldızını yaptığımız zaman 130 kudret hasarı veriyor ve saniyede bir defaya kadar diyoruz karşı saldırı verir. Aynı zamanda kahraman kudretini 6 saniyeliğine 30 arttırırmış arkadaşlar. Zaten ikisi de kehanet çocukta zorlu misillemede karşı saldırıya şey veriyor. Zaten genellikle bizim mızraklarımızda karşı saldırı özelliği vardı. Bundan dolayı da bunda da iki tane imza becerisinde karşı saldırı özelliği var. Bir tanesi hem şeyi azaltıyor, alınan kritik hasarı azaltıyor, kritik vuruş garantiliyor. Bir de ekstrasında %30 ihtimalle karşı saldırı yapıyor belli bir kudret hasarında. Zaten Kiros biliyorsunuz ki önündeki Konya alandaki 3 tane düşman birliğe arkadaşlar hasar atabiliyor. Toplu saldırılar olduğu için böyle toplu alan hasarı atan komutanlar genellikle KVK türü savaşlarda çok kalabalık olduğu için kalabalığın içine girdiğimiz için çok daha etkili oluyor. Tekli kudret atıyorum Mulan gibi. Mulan tek bir kudret tek bir hedefe hasar verdiği için Mulan'ın hasarı biraz daha düşük görülüyor aslına bakarsanız. Çünkü alan 3-5 tane komutan etrafında düşman biriktiği zaman yapamıyor artık bir şey. Fakat bu tür komutanlarda Lübe olsun, Kiros olsun, bu tür alan hasar atan Miyamoto gibi olsun komutanlar genellikle daha iyi hasarlar ve daha verimli kullanabiliyoruz. Konyalı 3 tane 3 düşman birliğe kadar diyor kudret hasarı verir diyor hasar oranı şu kadar ve büyük Kiros'un özelleşebilir becerisinin karşı saldırı tetikleme ihtimali 12 saniyeliğine karşı saldırı tetikleme ihtimali 12 saniyeliğine şu kadar arttırır diyor. Buna da bir ihtimal ekliyor. İmza becerisi diyor ki özelleş yani ana komutanda imza becerisi de özelleştirilebilir imzasına katkı sağlıyor. Diyor ki özelleştirebilir becerilerle hasar verirken diyor düşman birliğine kudret hasar verme ihtimali %65 düzeyindedir. Kudret bonusu diyor. Şu kadar hasar atar en fazla saniyede bir kez tetiklenir ve 3 saniyeliğine kudretini 14,9 arttırır diyor. Tabii ki bu da birinci seviye. Bu saldırı %50 ihtimalle düşman savunmasının 5,96 kadarını yok sayar. Kudret hasarı alındığında bu hasarı şu kadar ihtimalle diyor azaltır. Tabii ki kudret hasarı aldığı zaman diyor strateji hasarı alırsa burada görünen kısım iptal olur. O yüzden kudret kahramanlarına nazaran ee, daha etkili bir imza becerisi. Evet bir de aynı zamanda aynı kompa gelen iki tane strateji komutanı biri Belisarius biri de Elizabeth. Şimdi beraber bunları inceleyelim. Çifte saldırı ve kapkan demir toynak vermişler Belisarius'a. Elizabeth'te de ezici tesir ve Tudor gülü var.
Arkasına da 4. sezonda yine valiye eklenecek olan Ahsoka'mız var. Almayanlar ve bu kompu yapmak isteyenler için valiye Ahsoka tekrardan eklenecek. Bu kompu yapmak istiyorsanız Elizabeth'le beraber validen Ahsoka'yı ekstrasını alabilirsiniz. Belisarius zaten çarka gelecek arkadaşlar. Şimdi zaten Belisarius da ikinci vuruş kahramanı. Kendisi de bizim işte Mulan'ımız gibi, efendime söyleyeyim, buna benzer ikinci vuruş Hannibal gibi ikinci vuruş yapan bir kahraman. Birden fazla düşman birliği, bu da 2. Düşman birliği diyor. Bundan alandaki hasar verir. Strateji hasarı veriyor. Şu kadar strateji bonusuyla ve kahraman ikinci vuruş becerisini etkinleştirme ihtimalini 6 saniyeliğine şu kadar arttırıyor. İhtimal bir hedef olduğunda diyor ek bir defa strateji hasarı verir. Yani alanda 2 tane düşmana hasar veriyordu ya. Eğer düşman bir tane ise ek bir daha hasar veriyormuş strateji hasarı olarak. Savaşa girdiğinde, yani bu kahramana gidiyorsak şunun mantığını böyle savaşta öğrenebiliriz. Bu kahramana gidiyorsak bir komp değil de en azından 2 komp gidersek ya da 3 komp gidersek, tamam 2 tanesine vuracak ama tekli kompta da çift hasar atamayacak bize. Ek bir defa strateji hasarını yememiş olacağız. Savaşa girdiğinde ilk 100 öfke kazanıyormuş. İmza becerisi normal bir saldırı başlattıktan sonra düşman birliğine bir kez strateji hasarı veriyor. Önce bir normal saldırı, sonra arkasından bir strateji hasarı vuruyor. Her 3 etkinleşmede bir ek olarak 7,45 arttırılmış hasar strateji bonusu olarak, bu çok önemli bir şey, veren rastgele bir öğrenilmiş ikinci vuruş becerisini tetikliyormuş. Daha birinci seviyede bu. Bunu fulllediğimiz zaman tabii ki daha yüksek hasarlar çıkacak. Şimdi Belisarius'un özelleştirebilir becerisi diyor ki normal bir saldırıdan yaptıktan sonra diyor düşman birliğine strateji hasar veriyor. Düz olarak tamam. Beceri her etkinleştirildiğinde diyor %2,2 ilave hasar verir, en fazla 4 kez birikir. Her etkinleştirdiğinde %2,2'yi üstüne ekliyor. Fakat biz bunu full seviyeye getirdiğimiz zaman %10 ekler her defasında, yani toplamda en fazla biriktirme oranı 40'a çıkar. %40 ilave hasar oranını çıkartır. Bu da zaten Kapkan Demir Toynak olaraktan özelleştirebilir. Becerisini neden övüyorum bazılarında? Çünkü birazdan Timur'u incelediğimiz zaman Timur'daki özelleştirebilir imza becerisinin ne kadar kötü olduğunu sizlere göstereceğim. Bakın ne kadar güzel bir özelleştirebilir imza becerisi getirilmiş. Burada zaten ikinci vuruş kahramanı ama fakat bu aktiftir. Diyor ki çifte saldırı haline girer ve kahramanın kudretini, strateji ve zırhını 3 saniyede 4, işte şu kadar arttırır diyor. Fullediğimiz takdirde de 20'ye çıkartıyor bunu. Fakat şuradaki yine gem konusunda söyleyeceğim. Buradaki aktif olabilir imza becerisi, fakat burada bir hasar çıkarmadığı için buna gidip de bunu aldıktan sonra aktif bir gem takmayacağız. Çünkü sadece tetikleyici. Mesela bu normal saldırıdan sonra düşman birliğine strateji hasarı veriyor ya, buna ikinci vuruş ekleyebilirsiniz. Çünkü bir hasar çıktısı var bu olayda. Ama çifte saldırıda aktif var diye gidip aktif gem takmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet, geldik Elizabeth'e. Elizabeth arkadaşlar gerçekten psikopat bir kahraman. Elizabeth sıkıntılı bir kahraman. Valiye gelecek. Ahsoka ile birlikte valide 4. sezonda bunlar için uğraşılacak. Birden fazla düşman birliğine strateji hasarı verir. 3 tane düşman birliğe. Elizabeth destek komutan. Düşman kumandanın zırhının stratejisini 14, bilmem ne kadar azaltır diyor. Bu tek bir seviyede bile 23'e çıkıyor. Neredeyse 2 katına hemen hemen çıkmış oluyor. Tabii ki bunun seviyesini biz arttırdıkça çok yüksek strateji hasarlarına çıkartıyor. Birliklerin 6 saniyeliğine %100 ihtimalle düşmanın kudret savunmasını ile strateji savunması arasında daha düşük oran değere hasar verir diyor. Savaşa girdiğinde, yani şöyle diyor. Strateji savunması düşükse ona hasar atıyor. Kudret savunması düşükse, yani zayıf noktasından yakalıyor diyebiliriz düşmanı. Düşman komutanın hangi savunması düşükse oradan yakalayıp o tarafa doğru hasar yapıyor. Altın Çağ diye bir imza becerisi var. Burada da diyor ki birliğin tüm yenileme etkilerini devre dışı bırakır. Yenilemeler iptal. Rakibin. Hasar verirken. Ya zaten yenileme oranları çok sıkıntıydı. Hani çok yüksek işte yenileme gemleri, yenileme imzalarını arttırmamız gerekiyordu ki bir kompta hadi bir fayda görebilelim. Bir de kompun da ayakta duruyor olması lazım. Yani hızlı ölen bir kompta aman aman bir yenileme göremiyorduk. Buradaki de Elizabeth de diyor ki olan var olandan yok ederim hocam diyor. Yani var olan yenileme etkilerini devre dışı bırakıyor. Hasar verirken verilen hasarın işte yüzdelik bir kısım, işte şu kadarını diyor birliğin için diyor birimlere dönüştüren asimilasyon etkisi tetikler. Bak, hasar verirken verilen hasarın işte %1,49 kadarını birliğin için birimlere dönüştüren asimilasyon etkisi tetikler. Yani değişik bir şey, pasif beceriler hariç. Birliğindeki kahramanların verdiği hasarı şu kadar arttırıyor. Bu da ne demek? Birlik içerisinde ne kadar hasar çıktısı varsa, ne kadar hasar atan ya da ne kadar hasara yönelik bir komp yaptıysak Elizabeth bu konuda daha büyük hasarlar veriyor. Ha, tıpkı bir bizim Tomris'imiz gibi. Tomris ne yapıyordu? Yanındaki 2 kahramana destek sağlıyordu ya. Bu da onun gibi düşün.
Ve hasar verirken düşmanın kudret savunmasıyla strateji savunması arasındaki en düşük olan değere diyor şu kadar ihtimalle hasar verme şansı artar diyor. Daha birinci seviyesindeyken bile 8,94 yüksek bir ihtimal. Bu çok rahat 20'lere 30'lara geliyordur zaten büyük ihtimalle. Bir de bunun imza becerilerine gelelim. Şimdi bunda da bir Tudor gülümüz var. Birliklerin asimilasyonu tetiklendiğinde az önce diyordu ya hasar verdikten sonra birliğe dönüştürür diyor. Asimilasyon bir şeyine mevzusuna dönüştürür diyordu. Birliklerin asimilasyonu tetiklendiğinde eğer tetiklenirse alınan hasar zaten böyle tetiklendiğinde yapıldığında olduğunda gibi şeyler görürseniz hiç bakmanıza gerek yok. Bu pasiftir. Yani direkt pasif imzalar onu şey yapar zaten. Belli bir nedenden belli bir sebeple oluşan şeyler der. Alınan hasarı %4,04 azaltır ve kumandanın verdiği hasarı 1 saniyeliğine %1,01 arttırır. Bu etki biriktirilemez. Tabi biz şimdi bunu fulllediğimiz takdirde asimilasyon etkisi %20 ve %5 de verdiği hasar 1 saniyeliğine arttırılıyor. Daha sonrasında gelelim diğer imza becerilerine. Nihai strateji bölümümüz var mesela burada. Düşman birine bir kez strateji hasar verir. Hasar oranı tabii fulllersek böyle bakarsak. Hadi en azından bir 40 seviyesine bakalım. 234 eğer imza şeyi de yıldızlarını da fulllersek 350'ye kadar çıkartabiliyor. Düz bir hasar %25 ihtimalle tetikleniyor. Aktif bir gem istiyor. Ezici tesir bölümünde de diyor ki normal bir saldırı başlattıktan sonra düşman birine strateji hasarı oranı %265 verir ve düşman kumandanın kudretini 6 saniyeliğine 80 strateji bonusu azaltır. Bak direkt düşman kumandanın kudretini azaltıyor. Strateji bonusu olarak. 80 azaltıyor. Gayet yüksek bir şey vardı. Çünkü kahramanlarımız bizim genelde 500 küsür civarlarında. 80 azalttığı zaman da zaten çok büyük bir aslında etki vermiş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi diyor ki üçlü hücumda her 9 saniye bir kez düşman birlik üzerinde şu etkileri rastgele birini tetikler. Bir Fatih Sultan Mehmet Vay gibi şey gibi atıyorum Şahin Yüzüğü gibi bu tür şeylerde bir tetiklemeler var. Bunlardan birini tetikliyor ya da şeydeki Octavian'daki imza becerisi gibi seçmeli olanlardan. Her 9 saniyede bir kez düşman birlik üzerinde şu etkileri tetikler diyor. Kudret hasarı verir. Kudret bonusu olarak diyor. Strateji hasarı verir. Strateji bonusu olarak alınan hasarı 3 saniye %32 azaltır. Bu arada fulllediğimiz takdirde çok yüksek oranlara çıkıyor. %400 oranları biz her şeyde göremiyoruz. Bir de zaten burada 9 saniyede bir kez diyor. %100 ihtimalle gerçekleşiyor. Sıra tabanlı. Buna da sıra tabanlı bir şey üzerinden gerçekleşir. Zaten sıra tabanlar diyor belli bir oranda belli bir süreden sonra gerçekleşir diyor da bunun da amacı 9 saniyede bir herhangi bir tetiklenmenin yapılması. %400 oranda bu arada çok yüksek bir oran. Tabii ki strateji komutanı olduğu için strateji denk gelirse daha yüksek hasarlar çıkartacağız. Evet geldik bizim reise Timur'a geldik. Timur Lubu'ya da konuyor. Tabii ki Mulan'a da konuyor. Okçu ve süvari olduğu için kudret kahramanı olarak. İki tarafta da konulabiliyor. Timur şöyle. Timur'un 5. yıldız etkisi hariç 3. yıldıza kadar kullanabilirsiniz hocam. Yeter ki 5. yıldız etkisini yapmanızı önermiyorum. Neden? Onu da şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ha param var diyen adam yapabilir. Ben sadece fiyat performans açısından sizlerle 3 yıldızı konuşacağım şimdi. O da neden? Şimdi geldik burada Timur'umuza. Timur'un imza becerisi düşman birliğe kudret hasarı veriyor. Daha sonrasında bu hasar %70 ihtimalle hedefin savunmasının şu kadarını yok sayar. Tamam bu bir defans kahramanı zaten. Geldik imza becerisine. Savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca kahramanı verdiği hasarı şu kadar arttırıyor. Birliğin aldığı hasarı da azaltıyor. Bundan sonra kahramanı kumandan olarak görev yaparken verdiği hasarı her 9 saniye bir arttırır. Birliklerin ikinci kumandan görevi yaparken diyor aldığı hasar ise şu kadar azaltır. Zaten ikinci kumandan olarak kullanacağız. Bu etkileri 3 saniyede bir 3,1 azalır. Ve 9 saniye sürer diyor. Bunu tabii ki fulllediğimiz zaman oran artıyor. 3, 6, 9 diye azalıp bitiyor. Daha sonrasında özelleştirebilir imza becerisini özellikle sizlere göstermek istiyorum. Şurada tavlı çelik diye bir imza becerisi var. Burada diyor ki kahramanlarından biri kritik vuruş tetiklendikten sonra birliğin birimlerini yeniler. Tam bir yenileme var burada. Birliğin aldığı hasarı 3 saniye %1,01 azaltır. Kudret bonus olarak 6 saniyede bir kez tetikleniyormuş. Bunu fulllediğimiz takdirde %5 azaltıyor. Yani diğerlerinin imza becerilerine, özelleştirir becerilerine bakıyoruz. Rakiplerine karşı getirilmiş kritikleri ne bileyim kritik kendisi de atıyor. Gelen kritiği savunuyor. Karşı saldırılar yapıyor. Yaptığı saldırılarla ekstra bir bufflar alıyor falan. Buraya baktığımız zaman sadece bir yenileme yapıyor. Bir Tedora gibi düşünün. Ya bir özelleştirebilir beceriye gerek yoktu ki bunun için zaten biz ekstrasında bir savunma yenileme koyabilirdiniz herhangi bir şey gibi atıyorum Fatih Sultan Mehmet gibi defans şeyleri koyun o zaman. Burada %5 sadece birliğin aldığı
Hasarı 3 saniye %5 azaltma. Kudret bonusu 6 saniyede bir kez tetiklenir. %5 oranı çok düşük ve fulllediğimiz zaman bu şekilde. Timur'un normalde daha büyük şekilde gelebilmesi lazım. Zaten burada önerdiği üzere arkadaşlar tavlı çelik ve zayıf noktayı öneriyor ama tavlı çelik yenileme oranı zaten biliyorsunuz Lubumuz kritik. Lubumuz biraz daha kırılgan çünkü yüksek hasarlar çıkartıyor. O yüzden Timur'a işte tavlı çelik çok önermiyorum yenileme konusunda ama hani daha çok defans şeyleri çıkartırsak bence daha makul olur gibime geliyor. Şurada imza becerilerine baktığımız zaman mesela tavlı çelik geçtik eleştiriler ne yapıyor? Zaten kritiğini arttırıyor. Bu da kritiğe bir destek. Zayıf noktaya saldırıyla bunun hasar çıktısı yaptırılmış. Yani hasar çıktısı eğer hasar arttırmak istiyorsanız Timur'la zayıf noktaya saldırı öneriyor. Şekli takipte de normal saldırına sonra düşme bile kudret hasar verir. Zaten zayıf noktaya şekli takip ikisi de arkadaşlar ikincil vuruş. İkisi de hasar çıktısı. Tavlı çelikle bak tavlı çelikle diyor ki kahramanlardan biri kritik vuruş tetikledikten sonra birliğin birimlerini yeniler. Zaten kritik vuruşçuluğu bu zaten yenileyecek. Yani bu kritik vuruşu illaki atacak ve birliğin aldığı hasarı 3 saniyene şu kadar azaltır. Tavlı çelikte böyle. Bir de eleştirel işgörü var. Hasar çıktısı istiyorsanız şekli takip ve zayıf nokta olarak görülüyor. Defans istiyorsanız tavlı çelik ekstrasına eleştirel işgörü de kahramanın kritiğini arttıracak. Burada zaten eleştirel işgörü biliyorsunuz Atilla'da da kullanıyoruz biz genellikle Lubu kompunda. Tüm kahraman kritik vuruş oranı %14 arttırır. Kritik vuruşlarda tüm düşman kahramanın zırhını 15 azaltır. En fazla 3 kez 1 kere 3 kereden sonra artık devam etmez diyor. Timur'umuzda arkadaşlar bu şekilde Timur'u çok daha büyük şekilde bekledik ama şu an 3. yıldız etkisi konuşuyorduk. 5. yıldız etkisi neden yapılmaması gerektiğini sizlere burada söyleyeyim. Şimdi 5. yıldız etkisinde sadece diyor ki saniye düşürme. Şimdi mesela ne diyordu? İmza becerisinde az öncekinde. İşte savunmanı işte 9 saniye boyunca işte şu kadar etkinleştiğini savunmayı düşürüyor. Orada da biz hesapladığımız takdirde hani 4 saniyede 1'e düşürüyorsun gibi düşün. Onda da 0,75 savunma gibi bir şey yapıyor. O da 0,75 için çok değmiyordu. Hani 3. yıldızda alıp kullanabileceğiniz bir komutandır. 5. yıldız etkisi de yani kardeşim benim kompum çok sağlam. Ben o düşük etkilere bile ihtiyacım var. Çünkü o düşük etkiler kompum çok iyi olduğu için bana etki sağlayabilir diyorsanız Timur'u bu şekilde 5. yıldız yapabilirsiniz. Ama normalde ben fiyat performans alayım abi. Benim virgüllerle 0 virgül bilmem 20'lerle 50'lerle işim yok diyorsanız Timur'u 5 yıldızla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet şurada 5. yıldız etkisi gördüğünüz gibi savaşın 9. saniyesinden sonra diyor yok oluş kılıcı az önceki bahsettiği defans tarafından sağlanan buff her 3 saniye 4,1 eskiden 3,1 olarak azalıyordu yani 3 olarak düşüyordu. Diyelim ki 9 defans 9 3 saniye sonra 6 defansa düşürüyordu. 3 saniye sonra 3 defansa düşürüyordu en son yok oluyordu bitiyordu tamam mı? Burada da 5. yıldız etkisini yaptığın zaman diyor ki sana buff her 3 saniyede bir 4,1 azalır. Bu sefer de hesapladığımız zaman 3 düşmek yerine 2,25 2,25 düşüyor. Yani siz 9 saniye boyunca 0,75 ekstra almak için 5. yıldız yapıyorsunuz. Yani 5. yıldız yapılması isteniyor. 5. yıldız etkisinin çok düşük olduğu bir komutan. Keşke bir dolu dolu olsa. Yani bu 5. yıldız etkisinin bu kadar kötü olması gerçekten garip. Buna ekstra ne bileyim hasar, savunma ya da imza becerisinde ilgili bir bilgi ekleyebilirdi. İmza becerisi tetikleme, imza becerisindeki ne bileyim hasarı, savunmayı bir şey ekleyecek ya da tetikleyecek bir şey eklenmesiyle daha güzel olabilirdi. Fakat bunu yapmamış 0,75 olayı için bizden kaç yüz tane altın kafa istiyor. Benim için makul değil ama benim kompum çok sağlam. Tekrardan dediğim gibi çok sağlam diyenler için yapmak isteyenler yapabilir. Fakat benim için etki yıldızı 3'tür. Evet şimdi geldik Lagerta'mıza. Lagerta biliyorsunuz ki güzel hem hasar atan hem de güzel savunma sağlayan, güzel hasar azaltma sağlayan bir komutan. Yani bir kahraman. Komutan tabii ki başa gelmiyor. Şimdi burada çeşitli öneriler var. İşte böyle yer değiştirmeli falan. Tabii ki Miyamoto kullanacaksanız eğer Miyamoto ana komutan olmak zorunda. Miyamoto ikincil veya üçüncül bir komutana koyduğunuz zaman Miyamoto hasar çıkartmıyor. Yodit öyle değil. Yodit'i istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yodit her yerde hasar çıkartıyor. Eğer Miyamoto ile Lagerta'yı kullanıyorsanız atıyorum Miyamoto, Tribuane Lagerta ya da Miyamoto Fatih Sultan Mehmet Lagerta olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde de gider. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in imza becerileri sabittir, fikstir, huzurlu sığınakta baykuş adıdır. Burada ekstrasında Miyamoto burada yüksek var ve rakipsiz saldırı önerilmiş. Gayet uygundur fakat ana komutana konması lazım. Judith de kullanabilirsiniz. Miyamoto ile de kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi gelin sizlerle reisi inceleyelim. Bir de Arthur'la ekstrasında konulmuş Konstantin'de. Konstantin çok fiyat performans değil burada. Bir de ekstrasında Konstantin yanına ne bileyim Yodit koymak bana daha mantıklı geliyor gibi. Caydırma etkisi Yodit'in ekstrasında vuruşlarını çok yüksek şekilde arttırıyor. Arthur'la beraber de sağlamlığı ön planda durduğu için 5. yıldızında Yodit
6 kere kadar 35 caydırma etkisini tam dolduracaktır. Bundan dolayı da hasarlar daha da yüksek çıkmaya başlayacaktır. Şurada gördüğünüz gibi Miyamoto var. Miyamoto'nun arkasına işte burada şey önermemiş. Ee, Yani siz yine de koyabilirsiniz. Önermesini hiç beklemenize gerek yok. Şimdi gelin bakalım biz bu Lagerta'yı ne yapabileceğiz? Lagerta'yı nerelere koyabileceğiz? Kimlerle iyi olabilir? Şu Lagerta'mız. Lagerta zaten geldiği gibi de çok beğenip gördüğümüz, geldiğinden beridir de hemen hemen aynı düzeyde duran, hiçbir şekilde üzerinde fazla bir değişiklik olmayan bir komutan. Ana komutan becerisiyle çok bir işimiz yok çünkü ana komutan olarak kullanmayacağız. Bu imzayı da dolayısıyla kullanamayacak. Düşman birliğine kudret hasarı verir. Ve de %30 ihtimalle diyor 3 saniyede bir diyor %10 artar diyor. Her 3 saniyede bir %10 artıyor. Kudret bonusu. Sonrasında %70 değerine kadar da çıkabiliyormuş. Düşman savunmasının %2,98 kadarını yok sayar. Bunu fulllediğimiz takdirde tabii ki daha yüksek oranlara çıkacak. Kahramanlara ve kudret kumandana diyor muhakeme uygular. İmza aktif becerisi etkinleştirdiğinde diyor beceriyi 17,88 ihtimalle bir kez daha kullanabiliriz. Hasar %35 azalır. Sıra başında en fazla bir kez etkinleştirme vardır diyor her sırada. İşte atıyorum Miyamoto attı, Triban attı, Lagert attı bu sırada bir kere tetiklenir. Burada da muhakeme uyguladıktan sonra da imza aktif beceri etkileşiminde beceriyi diyor şu kadar ihtimalle bir kez daha kullanabilirsin. Yani ekstrasında yine tetikliyor hocam kompunu. Şurada imza becerisine geldiğimiz zaman olağan dışı kan bağı var. Olağan dışı kan bağında neler var? Şurada bir de full oranlarıyla bakalım. 3 imza aktif beceri kullanıldıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini bir kara bayrak etkisi gibi Bilüve'nin Mulan'a uyguladığı bir kara bayrak etkisi gibi. O yüzden bunu uygulatacağınız kahramanın kudreti diğerlerinden yüksek olması lazım. Burada buna yine dikkat etmemiz lazım. 3 imza aktif beceri kullandıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini 50 ve hasarını %10 olarak arttırıyormuş ve kudret bonusu olarak. Bir alınan kritik saldırı hasarını ise 6 saniyenin %30 azaltır. Şimdi bu karşısına kritiklerde kim gelebiliyor? Genellikle Lubu gelebiliyor ve artık Kiros da var. Kritik gelen hasarı diyor 6 saniye %30'da ekstrasında azaltıyormuş abi Lagerta'mız. Olan dışı kan bağında kan susamışlık var. Düşman birliğine kudret hasarı verir. 160 kudret bonusu. Ve birliğin birimlerini yeniler. Eğer yenileme istiyorsanız kana susamışlık rakipsiz saldırı var bir de ekstrasında. Düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı şu kadar. Şimdi kana susamışlıkta 60 kudret veriyor. Rakipsiz saldırıda da 70 kudret veriyor. Şimdi bunu fulllediğimiz zaman gelip burada 350 kudrete çıkıyor. Fakat %25 ihtimalle gerçekleşiyor. Burada da kana susamışlıkta yine %25 ihtimalle fulllediğimiz takdirde de %300 kudrete çıkıyor. 135'te yenileme bonusu veriyor ekstrasında. Yani hani aradaki fark bu arkadaşlar. Çok bir kudret farkı olmadan ekstrasında kana susamışlık yenileme verebiliyor burada. Yüksek moralde de biliyorsunuz kahramanın aktif beceri etkilemiş ihtimali yüzde şu kadar arttırıyor. Lagerta da gerçekten kılıçlı kompunu ayağına kaldıracak. Ayağa kaldıracak ki kılıçlı kompu hiç düşmedi. Kılıçlı kompunu daha da sağlam bir hale getirecek. Daha da psikopat bir hale getirecek bir komutan. Bu süreçte Tribuana'yı da çıkartabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet koyabilirsiniz. Ne bileyim Fatih'i çıkartıp Tribuana koyabilirsiniz. Çok bir önemi yok. Fatih Sultan Mehmet de gayet iyi. Tribuana da gayet iyi. Ha Tribuana'nız 5 yıldızsa eğer Tribuana'yı kullanmaya devam edin ama 5 yıldız değilse artık Fatih Sultan Mehmet'e geçebilirsiniz. 3 yıldız veya 5 yıldız Fatih Sultan Mehmet'inizin en az olması garantili. Çünkü yıldız etkileri çok önemli. Fatih Sultan Mehmet'te de. Baykuş adıyla huzurlu sığınak da önemli tabii ki de ama yıldızları arttırdığınız takdirde daha yüksek oranlar. Bir de Tribuana'nın biliyorsunuz ki 5. yıldızda %40 hasar artışı var. Ana komutana hasar artışı sağlıyor. Bu yüzden Tribuana 5 yıldız değilse Fatih Sultan Mehmet'i de koyabilirsiniz. Atıyorum Miyamoto, Tribuana, Lagerta ya da Tribuana yerine Fatih Sultan Mehmet. Bunlarla da entegre edebilirsiniz. Yodit'i de o şekilde kullanabilirsiniz. Sadece Yodit ve Miyamoto'nuz varsa ikisini kullanmak istiyorsanız ana komutanı Miyamoto olarak kullanmanız yeterli. Onun dışında çok bir sıkıntı yok. Yeter ki Miyamoto'yu arka taraflara atmayın arkadaşlar. 4. sezonda zaten gelecek kahramanların hepsi neredeyse manyak. Hepsi oyunda yani şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki 3. sezona kadar güzel güzel kahramanlarınızı yaptınız. Geldiniz gayet de iyisiniz. 4. sezona geldiğiniz zaman insanlar 4. sezon kahramanlarını aldığı zaman ve siz de bu kahramanları almadığınız zaman gerçekten komplarınızın ne kadar düştüğünü göreceksiniz. Çünkü orantısız kahramanlar geldi. Yani atıyorum Tribuana 1 seviye sayıyorsak 1,5-2 seviye bir kahraman gelmedi. Direkt 4 seviye kahraman geldi. Yani 4. sezonda çok yüksek şekilde çıkardılar büyük ihtimalle. Tabii ki yüksek satış olsun diye yaptılar bunu. Bizim görüşlerimiz bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey ve atlamadığım bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Onlar hakkında da konuşabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.